Hayata dair püf noktalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere herkesin evinde yapabileceği çok pratik ve bir o kadar da lezzetli 3 farklı pizza tarifim var. Mozzarella peynirli tarifim var. Karışık sucuklu, mantarlı ve sucuklu mısırlı pizza tarifim var. Yeni videolarımın devamı için kanalıma abone olarak destek verebilirsiniz. Şimdi sizlerle birlikte pizza hamurumuzun yapılışına geçelim. Pizza hamurumuz için malzemeleri hazırladım. Şimdi ilk olarak tabağımıza koyuyoruz ve ılık sütümüzden başlayalım. 1 su bardağı ılık sütümüzü tabağımızın içerisine alıyorum. Üzerine 1 su bardağı ya da 1,5 su bardağı da kullanabilirsiniz. Su koyuyorum. 1 yemek kaşığı instant kuru maya, 2 yemek kaşığı şeker. Bunları güzelce karıştırıyoruz. Yarım çay bardağı sıvı yağ koyuyorum. Ve üzerine gördüğünüz gibi unumu yavaş yavaş ilave ediyorum. Unumuzu birdenbire ilave etmiyoruz ve bu aşamada üzerine 1,5 tatlı kaşığı tuzumu da ilave ettim. İlk olarak bir kaşık ile karıştırırsanız sizin için daha da kolay olur. Elinize yapışmaz. Biraz böyle koyu kıvama gelince elimiz ile yoğurmaya başlayacağız. Evet, istediğim kıvama geldi ve elim ile güzelce yoğuruyorum. Hamurumuz artık hazır. İyice toparlıyorum ve tabağımın içerisine koyup üzerine streç bir film ile hava almayacak şekilde kapatacağım. Bu şekilde hamurumuz iyice mayalanıncaya kadar, 2 katına çıkıncaya kadar bekleyeceğiz. Hamurumuz mayalanırken ben de pizzamızın üzeri için iç harcını hazırlıyorum. 2 yemek kaşığı domates salçası ilave ettim. Üzerine 1 yemek kaşığı kekik, 2 diş sarımsak, rendelenmiş sarımsak ilave ediyorum. Ve 2 yemek kaşığı ketçapımı da ilave edip biraz karıştıracağım. Ve sonra üzerine 2 yemek kaşığı sıvı yağımı döktüm. İyice salçamızı açmamız gerekiyor. Biraz katı olduğu için ben çok fazla yağ ilave etmek istemedim. 2 yemek kaşığı kullandım. Şimdi 4 yemek kaşığı su ilave edeceğim. Salçanın kıvamı istediğim kıvama gelinceye kadar. Evet, kıvamı bu şekilde olmalı. Sürülebilir kıvamda. Hamurumuz yeterince mayalandı. Gördüğünüz gibi 2 katına çıktı. Tel tel oldu. Şimdi hamurumuzu bezelere ayırmak için tabağımdan boşaltacağım. Evet, şimdi havasını da alıyorum. Evet, tezgahıma un serpip üzerine hamurumu alıyorum. Ben bu hamurdan 4 beze çıkardım. Sizler eğer daha ince yapmak istiyorsanız 5 beze de çıkarabilirsiniz. Ya da daha kalın seviyorsanız 3 beze de yapabilirsiniz. Ben orta kalınlıkta, çok fazla pizzada kalın hamur sevmediğim için orta kalınlıkta yaptım. 4 beze ideal, yetiyor. Evet, bezelerim hazır. İlk bezemin üzerine un alıp yuvarlak bir tepsi boyutunda açacağım. Benim tepsim büyük olduğu için biraz büyük açacağım. Sizler de kendi tepsi boyuna göre ayarlayabilirsiniz. Evet, bu boyutta açtım. Şimdi fırın tepsimin içerisine alıyorum. Kenarlarını düzeltip üzerine iç sosundan süreceğim. Evet, salçamızı üzerine aldım. Gördüğünüz gibi kaşığımızın arka tarafıyla kolay bir şekilde sürtebiliyoruz. Fakat ben geri kalan aşamasını bir fırça ile yaptım. Daha kolay oldu. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. İyice hamurumuzun her tarafına salçamızı yayıyoruz. Evet, ilk olarak önceden rendelemiş olduğum kaşarımı hamurumun her tarafına gördüğünüz gibi döküyorum. Bu pizzamı ben sucuklu ve mısırlı yapacağım. Kaşarımı döktükten sonra üzerine ince dilimlemiş olduğum sucuklarımı da tek tek sırayla dizeceğim.
Evet, mısırımı da son olarak üzerine döküyorum. Ve fırınımı önceden ısıtmıştım. Önceden ısıtılmış olan 190 derece ya da 200 derece fırında pişmeye bırakıyoruz. Evet, pizzamız pişerken ben ikinci hamurumu da açtım. Bu aşamayı size göstermeyi unutmuştum. Eğer hamurumuzun kabarmasını istemiyorsanız çatal ile böyle küçük delikler açabiliriz. Çünkü pizzada kalın hamur güzel olmuyor. Bu hamurumuzun eşit dengeli bir şekilde kabarmasını sağlayacak. Evet, hamurumuzun üzerine salçamızı sürdükten sonra kaşarımızı döküyoruz. Bu pizzamız da karışık olacak. Yeteri kadar kaşar döktükten sonra üzerine arzuya göre istediğiniz şekilde sevdiğiniz sebzelerden üzerine dizebilirsiniz. Ben bunu mantarlı, kırmızı biber, kapya biberli, sucuklu ve mısırlı karışık olarak yapacağım. Bu şekilde çok lezzetli oluyor. Evet, ikinci pizzamızı da 200 derece fırında pişmeye bıraktım. Şimdi üçüncü pizzamıza geçtim. Bu pizzamızı da mozzarella peynirleri ince ince doğradım. İsterseniz sizler rendeleyebilirseniz de bu da çok güzel oluyor. Hamurumun üzerine peynirlerimi dizdikten sonra üzerine fesleğen dökeceğim. Fesleğen mozzarella peynire gerçekten çok yakışıyor. İsterseniz üzerine domates de koyabilirsiniz. Çeri domates. Ben çeri olmadığı için üzerine koymadım. Fakat fesleğen ve kapya biber de çok yakışıyor. Bunu da size tavsiye ederim. Evet, şimdi hepsini sırasıyla hamurumuzun üzerine diziyoruz. Evet, son olarak üzerine biraz kaşar da döküyorum. Zaten mozzarella peynirimiz de yeterince eriyecektir ve güzel olacaktır. Biraz daha lezzet vermesi için kaşar peyniri de döktüm ve fırına alacağım aynı şekilde. Evet, karışık pizzamız hazır. Mozzarella peynirli pizzamız pişerken ben size ilk pişen pizzalarımızı gösterelim. Evet, karışık pizzamızı dilimledim ve görüyorsunuz gayet güzel oldu. İkinci pizzamız ilk yaptığım pizzaydı. Bu da sucuklu ve mısırlı. Evet, son pizzamız mozzarella peynirli pizzam da hazır. Bu gerçekten çok lezzetli oluyor. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Umarım sizler de bu tarifleri yapıp memnun kalırsınız. Kanalımı beğendiyseniz abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı, genel bildirimler için zil sesini açmayı unutmayın.